Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Low Bites dinleyeceğiz. Biliyorsunuz grubun son Extended Play'ini dinliyoruz ve bu da son şarkıları, Son Man's Dream isimli parçaları. Extended Play'ler böylece bitmiş olacak ama grubun diğer şarkılarını da tabii dinlemeye devam edeceğiz biz. Ee, Canlı performans ya da konser bulamadım. O yüzden albümden dinleyeceğiz. Yani vardı ama ses kalitesi çok kötüydü. O yüzden o şeyi kaçırmak istemedim ve stüdyo kaydını dinleyeceğiz. Şarkıyı Asami yazmış ve Miyako bestelemiş. Eee, Anlayacağınız grubun o altın formülü yine iş başında bu şarkıda. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım bakalım neler dinleyeceğiz, neler izleyeceğiz. Vay. Yine 4 mala başladık. Çok özür dilerim. Başlangıçta durmak istedim. Ee, Giriş intro müziği tipik 80'ler 90'lar bir anime açılış müziği gibi enerjik başladı açıkçası. Ve sanki 2026 değil, yılında değiliz de böyle 1980'lerde gibi e, bir hissiyat doğurdu. Modern prodüksiyonla açıkçası eski ruhu birleştirmişler görüntüsünü e, aldım hemen. Geri alıp tekrar başlayacağız oraya. Kusura bakmayın bu yüzden. Ama wow. Harika riffler. Wow. 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 Giremedim araya. Buraya kadar dinledim. Şaşkınlık içerisindeyim açıkçası. Asami'nin o kırdığı yerdeki notanın çıkışı çok temiz değil miydi? Dinleyin bak orayı. Hatta biraz geri alalım. Mükemmel temiz bir nota da çıktı oraya. Tiz notaları sadece kafa sesiyle değil, göğüs sesiyle karıştırıp e, güçlendirerek veriyor ve bu çok güzel yakışıyor Asami'ye. E, Vibratolara dikkat edin yine. Çok kontrollü. Sesi titretirken detone olmuyor ve
Yani o tizlere çıkarken ses asla incelmiyor. Tam tersine daha da güçleniyor. Belting denilen konu. R&B geçmişi var biliyorsunuz. Soul tekniğini metale çok iyi yedirdiğini düşünüyorum Asami'nin. O yüzden bu kadar kaliteli bir iş çıkartıyor. Nakarat kısmına gelirsek nakarat kısmı akılda kalıcı ve hep birazdan söylemelik bir marş gibi yine ve pozitif, umut dolu, yukarı taşıyan bir nakaratı var. Çok iyi bir şarkı dinliyorum şu an. Biraz geri alacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle. Wow. Rifflere bakın ya. Bakın. Harona, harona. Wow. Wow. Wow, harika. Yine birleştiler. Wow. Bame'yi dinleyin. Harika. Wow. Wow. Harika bir şarkı dinliyorum şu an. Ah. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bunun da bir sonu vardı ve oraya geldik şu an. Mükemmel bir şarkı dinledim. Bir daha olsa bir daha dinlerim şu an sizinle birlikte. Arada kaçırdığımız bazı detaylar olabilir mi? Emin olamadım.
harika bir iş çıkmış yine ortaya. Yani o son kapanışı mükemmel yaptık yine. Extended Play. Zaten böyle bir şey bekliyordum. Beklentim çok yüksekti çünkü yorumlarda, sizden gelen yorumlarda çok belirttiniz bu şarkıyı ve bir öncekini. Gerçekten de öyle oldu. Harika bir iş ortaya çıkmış. Eee, Miyako'nun solosunu duydum. Çok net onun olduğundan eminim. Sanki bir lirik gibi ve gitarla şarkı söylüyor gibiydi açıkçası. Midori biraz daha whammy bar eee, kullanarak, sesi bükerek eee, soloyu yaptı ve daha böyle ağlattı. Tabiri yerindeyse gitarı ağlattı diyebiliriz. Tremolo kolunu kullanımı ve agresif tuş sesi çok belirgindi. Eee Fami'nin basını aralarda söylemeye çalıştım dinleyin diye. Yine mükemmel bir bas yürüyüşüne tanık olduk. Motor gibi çalışıyordu açıkçası Fami'nin bası arkada. Normalde fena kullanmamasına rağmen notalar böyle tane tane duyuluyordu Fami'nin. Yani bu Extended Play'de o özellikle çok ön plandaydı. Ve işte genelde basçılar bu hızda genelde pena tercih ederler ama o parmaklarıyla böyle atak hissini çok rahat bir şekilde veriyordu. Dinlediğim şarkıların hepsinde hissettim bunu. Ve bizim Haruna'mız, Haruna'yı yine metronom gibi arkada ayaklarıyla hiç durmadan 16'lık notalara basmasına şahit olduk arkadaşlar. Haruna'nın sağ ve sol ayak dengesi çok iyi ve inanılmaz bu hızda yani yaklaşık 180-200 BPM olduğunu düşünürsek ya 200 belki yoktur ama yani 160-180 BPM ya da 170-190 BPM aralığında olduğunu düşünüyorum. Metronom gibi hiç şaşmadan o şarkı boyunca çalmak fiziksel bir kondisyon gerektiriyor açıkçası. Ritim hiç düşmüyor Haruna çalarken. Sololarda da dediğim gibi Miyako daha melodik, daha planlı. Midori daha agresif ve yırtıcı çaldı. Whammy barı kullandı. Ve ikisinin sonunda paslaşması yine şarkının zirvesi oldu diyebiliriz. Asami'nin yükselmeleri ve Fami'nin belirgin basları, Haruna'nın da davulu. Her biri ayrı bölümde yükseldi açıkçası. Twin Harmony yine burada e, gördük. Ve işte o genellikle üçlü aralıklarla çaldıkları için bu kahramanımsı, epik bir kulaklarda epik bir tınlama yaratıyor. Tek gitar olsa bu kadar şey gelmezdi yani. Dolu gelmezdi kulağa. Orası yine çok güzeldi. Yani bir grup dediğim gibi kendini kanıtlamış ve çok üst düzey. Eee, Geçen yine sizden gelen yorumlardan bir tanesinde Iron Maiden ve Judas Priest'le kıyaslamaya girmeye gerek yok. Grup zaten kendini belli etti demişti bir arkadaşım. Doğru söyledi, kabul ettim ve kendimi düzelttim. Onların hiç kimseye tabii ki işte köklerine bağlılar falan o ayrı ama kimseye selam yollamaya da ya da onları gönderme yapmaya da ihtiyaçları kalmamış. Grup çok üst seviye bir dünya çapında yarışabilecek bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum Low Vice'ın. Çok özür dilerim. Yani Low Vice'ı diğer gruplarına da ayıran bence yani benim düşünceme göre çoğu grup hızlanınca melodiden ödün veriyor, sertleşince duyguyu kaybediyor. Ama bu şarkıda hem agresiflik hem de akılda kalıcı pop melodilerini duyduk dikkat ettiyseniz. Bu da işte Japon power metal'in matematiğidir. Ben öyle düşünüyorum. Bu kadar çok nota basılan bir şarkıda her enstrüman bu kadar net duyulması çok dediğim gibi profesyonellik gerektirir. Harika bir mix başarısı gerektirir. Bas gitar hiç kaybolmamış, vokaller gömülmemiş. Tam bir wall of sound dediğimiz o ses duvara etkisini yaratıyor açıkçası. Birçok kişi Low Whites'ın ilk gün dönemlerini özlüyor olabilir.
çünkü, işte, ilk çıktığı zamanlarda dinliyordum, diyenler oldu yorumlarda. Eee, ama dediğim gibi bu şarkı grubun köklerine aslında ne kadar sadık kaldığını, Pami ile birlikte de nasıl daha güçlü geri döndüğünü bize çok net bir şekilde gösteren bir şarkıydı açıkçası. Bu 2017 değil, 2026 model, Low Bites olduğunu bize kanıtladı açıkçası ama köklerine de dediğim gibi bağlı olduğunu da hissettirdi. Başladığımız enerjiyi bitirmedik. Verilen mesaj buydu bence. O enerjiyi şimdiki tecrübemizle yeni basçımız Pami ile birleştirirsek ne olurun sorusunu soruyor aslında bu şarkı bize. O tekniğimizi kaybetmedik, o enerjiyi kaybetmedik. Üzerine bir de bunu koyduk ve geldiğimiz pozisyon bu. Size soruyoruz ne olur sorusunu sordu bize. Eee Neo ayrıldıktan sonra gelen işte Fami old school tarza çok güzel uyum sağladığını düşünüyorum. Ve dediğim gibi onu o aralarda duymak ben onu Bandmate için söylemiştim. Ben Misa için söylemiştim. Ama burada da bu albümde de özellikle Fami'yi çok duydum. Eee, çok beğendim şarkıyı arkadaşlar. Sizden sonra belki birkaç defa daha dinleyeceğim. Belki de bundan sonra bir şarkıları 2 defa dinleme, yoluna gidebiliriz. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yani 1'inci dinleyip aralarda yorumlar yapıp 2'nciyi dinleyip daha detaylı bütün tekniklerini, bütün, sözlerini, anlatmak istediğini, şarkının anlatmayı istediği şeyi vs. Konuşabiliriz belki böylece. Sizden gelen yorumları dediğim gibi dikkate alıyorum, okuyorum çok sık ve olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için bu yolda. Çok keyif aldım dediğim gibi dinlerken. Böylece Extended Play'i bitirdik. Normal şarkılarıma geçeceğiz. Eee, umarım keyifli bir video olmuştur. Siz de keyif aldıysanız bir dahaki şarkıda tekrar görüşelim olur mu? Hoşça kalın.